Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi altın gümüşe de bakalım istiyorum. Gümüşte dün hatırlarsanız şurada bir patern oluşumundan bahsetmiştik. Aşağıdaki 20.49, 20.35 destek bölgemiz çalıştı. Bu aynı zamanda şu yükselişin %23.6 seviyesinin geçtiği bölge. Bu destek bölgesini çalıştırarak yeni bir yüksek yaptı. Dolayısıyla burada %23.6 seviyesi kırılmadığı için hala bir düzeltme gelmeden yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Ve bu nedenden dolayı da bu Fibonacci seviyelerimizi bir güncellememiz gerekir. Bir kere öncelikle bugün için takip edeceğimiz destek bölgemiz 21-24-21-14 bölgesi. Bu aynı zamanda bakın geçmişte Ekim ayında oluşturduğumuz tepe bölgesi artık destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bakın burada bir çanak formasyonu da tamamlanmış ve kırılmış durumda. Fakat tabi bu formasyonları her zaman dediğim gibi bir kahve falı olarak düşüneceğiz. Nasıl ki kahve falında at, kuş, börtü, böcek görülür. Biz de burada çanak çömlek görmeye devam ediyoruz. Burada önemli olan yukarıdaki bu 21-24-21-14 desteğinin kırılmadan yükselişlerin devam etmesidir. Eğer 21-14 altında kapanışlar görecek olursak bir düzeltme sürecinin başlamış olabileceğini düşünürüz. Burada da %23.6 Fibonacci seviyesi ön plana çıkacak. 20.93 hemen altında destek olarak 20.87-20.70 bölgesini takip edeceğiz. 20.70 kırılacak olursa şu yükselişin düzeltmesi geliyor deriz. Burada da düşüşe geçtiğimizi söyleyebilmemiz için kritik seviye %61.8'in de geçtiği 19.87-19.78 desteğimiz gündeme gelir. 19.78 altında kapanışlar görmediğimiz takdirde şu yükselişin bir düzeltmesini yaptık. Dolayısıyla buradaki çanak formasyonunu da bir fincan kulp formasyonuna çevirdik ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Dolayısıyla şu an için yukarıda 20.93 kırılacak olursa 19.87-19.78 bizim için çok kritik bir bölge olacak. Ancak bugün içinde yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz bakın şu son tepenin oluştuğu alan direnç olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda 21.62-21.49 direncini kırıp yükselişe devam mı ediyoruz? Yoksa aşağıda 21.24-21.14'ü kırıp bir düzeltme sürecine mi geçiyoruz? Bunu takip ediyor olacağız. Şimdi buradan hızlıca bir ons altına da bakalım. Ons altında da bakın yukarıdaki 1707-1700 direnci kırıldı. Burayı destek olarak şu an için çalıştırıyor. Dolayısıyla bugün aşağıda 1700 altına sarkıyor muyuz? Bunu takip edeceğiz. Yukarıda da takip edeceğimiz gün içi direnç bölgemiz 1716-1713 bölgesi. Burada da gene Fibonacci seviyelerimizi bir güncellememiz gerekiyor. Çünkü bakın şurada gelen satışlar %23.6 seviyesinden destek bulup dün bahsetmiştik 1666. Bu bölgede destek bulup yükselişine başladı. Dolayısıyla şu yükseliş sonrasında yatay bir hareket, herhangi bir düzeltmeden bahsedemiyoruz burada ve yeni tepeler gerçekleşti. Dolayısıyla Fibonacci seviyemizi yeni zirvemize çekip seviyelerimizi bir güncellememiz lazım. Burada da %38.2 ilk hedefimiz olacaktır. 1677. Bunun da altında bakın %50 seviyesinin geçtiği gene bir destek bölgemiz var. Bu 1666'dan gene geçiyor. 1666 kritik olacak. Aynı zamanda bakın şu yatay hareketin destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da altında takip edeceğimiz bakın şu tepe noktamız var aslında. Düşüşe döndüğünü piyasanın söyleyebilmemiz için kırılması gereken aralık 1657-1652. 1652 altında kapanışlar görmediğimiz sürece şu yükselişin bir düzeltmesi oldu ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Yukarıda da 1716 kırıldığında takip edeceğimiz ilk direnç bölgemiz 1729-1723. Bu bölge kırılacak olursa da bakın şuradaki çanak formasyonu tamamlanmış ve yükselişlerin devamı geliyor diyebileceğimiz bir süreç olur. Buradan bir altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda da bakın şu geçmişten gelen destek bölgemiz vardı. 81-53-81 bölgesi. Bu bölgeyi kırdık, direnç olarak çalıştırdık ve düşüşe devam ediyoruz. Burada da gene bakın %23.6 seviyesinin üstünde kalıcı olmadığı için Fibonacci seviyelerimizde bir güncelleme yapmamız gerekir. Burada öne çıkan seviye bakın şu %50 seviyesinin de geçtiği ilk direnç bölgemiz, önemli direnç bölgemiz 82.92, 82.65 olacaktır. Bunun üstünde de bakın şurada bir dip
çalışması vardı. Daha önceki analizlerde bahsetmiştik. 83.70, 83.43 %61.8 seviyesinin geçtiği bölge. Dolayısıyla 83.70 üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece altın ve gümüşte yükselişlerin devam edebileceği bir düzeltmenin geldiği süreci takip ediyor oluruz. Buradan hızlıca bir platine geçelim. Platinde de takip ettiğimiz direnç bölgemiz 960-959 bölgesiydi. Bu bölgeyi kırdıktan sonra bakın burada güzel bir destek olarak da bu bölgeyi çalıştırıp yeni yükseklere devam ettik. Gene bakın şu yükselişin %23.6'sından destek bulduğu için bir düzeltme geldiğini söyleyemiyoruz ve Fibonacci seviyelerimizi yeni zirveye çekip düzeltme seviyelerimizi güncellememiz gerekir. Bakın burada da %50 seviyesinin geçtiği bölge, bir önceki tepenin artık destek bölgesi 966-959 bölgesi önemli olacak. Bunun da altında bakın şurası çok kritik bir bölge aslında. Şu bir önceki zirvenin direncine gelip buradan satışlarla karşılaştığımız bir süreç var. Bu bölgede güç topladıktan sonra bu direnci kırabiliyoruz. Dolayısıyla olası dönüşlerde gene bakın şu kırmızı mumun özellikle gövdesi, fitil bölgesi önemli olacak. Buradan da aynı zamanda bakın %61.8 seviyesi de geçmekte. Dolayısıyla platin içinde aşağıda 948-940 bölgesi kırılmadığı sürece şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Bugün için yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 1010-1003 bölgesi. Aşağıda takip edeceğimiz destek bölgemiz ise şu bir önceki tepe önemli olacaktır. Bakın burada direnç olarak çalışan bu bölge destek olarak çalışacak mı? Bunu takip edeceğiz. Bu da 983-979 bölgesi. 979 altında kapanışlar görmediğimiz sürece yükselişlerin devamını bekleriz. 979 altı kapanışlarda da bir düzeltme sürecine girdiğimizi düşünürüz. Ta ki aşağıda 940 desteği kırılmadığı sürece. Buradan bir gram altına geçelim. Gram altında da dün takip ettiğimiz 1005-1002 direncimiz çok hızlı kırıldı ve hatta yukarıda 1022-1015'in de üstüne attık. Şu an için bu 1015 bakın burada destek olarak çalışmaya devam ediyor. 1015'in üstünde kaldığımız sürece yönün yukarı olduğunu söyleriz ve şu bir önceki tepe noktamız hedefimizde olacak 1032-1029 bölgesi. Burada da gene bakın şu yükselişin Fibonacci seviyelerini belirlediğimizde daha da netleşecektir aslında. %61.8 seviyesi yukarıdaki bu 1005-1002 direnci kırılmayıp bir satış yaşadığımız şu süreçte bakın destek olarak çalışmış durumda. Dolayısıyla buradaki satışların aşağıda şu destek bölgesini takip edeceğiz. Buradaki satışların 989 altına inmemesi gerekiyor. 989 üstünde kaldığı sürece şu yükselişin bir düzeltmesini yaptık ve tekrar yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreci takip ediyor oluruz. Buradan bir gram gümüşe son olarak geçelim. Bunu da 4 saatlik grafiklerden takip ediyorum biliyorsunuz. Burada uzun zamandır takip ettiğimiz direnç bölgemiz, şunu da bir güncelleyelim. Yukarıda 12.64-12.42 bölgesiydi. 12.42 altına inmediğimiz sürece burada yeni yüksekleri takip edeceğiz. Önemli olan bakın yukarıda geçilmesi gereken şu Aralık ayındaki tepe noktamız çok kritik olacak. 13-15 seviyesi, 13'ün üstündeki hareketler artık gram gümüşte alımların çok güçlendiği bir süreci bize gösteriyor olacak. Ancak bugün için tabi aşağıda 12.42'nin altında hareketler görmememiz gerektiğini unutmayalım. Bunu da daha çok onslardan takip etmek daha sağlıklı olacaktır. Çünkü dolar Türk lirasını 18.60'da sabitlemiş durumda hükümet. Dolar Türk lirasından çok fazla bir etki geleceğini düşünmüyorum. Öğlen saatlerinde bir dolar Türk lirası analizi de paylaştım. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Dolayısıyla şu an için onslardan destek bulan gramlarda yükselişlerin devamını beklediğimizi söyleyebiliriz. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.